Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi hızlıca emtialara bakalım. Gümüşte önemli bir desteğimizin şu an kırıldığını görüyoruz. 20.57 önemli bir destek bölgesiydi. Dün Fibonacci seviyelerinden bahsetmiştim. %61.8 seviyesi 20.35'ten geçiyor. Şu an bu satışlar bu bölgeye kadar derinleşecek mi? Bunu takip edeceğiz. Yukarıda da takip edeceğimiz direnç bölgemiz ilk olarak 20.93, 20.88 ve onun da üstünde 21-13-21 direnç bölgelerimiz önemli olacak. Bu dirençler kırılmadığı sürece burada satışların devam etmesini bekleriz. Bugün 20-35 kırılacak olursa da aşağıda 20-10-19-94 bölgesini takip ediyor olacağız. Dün bir arkadaşımız sormuş, RSI'da saatlik grafiklerde RSI'da bir uyumsuzluk var. Sizin için ne ifade ediyor gibisinden bir soru vardı. Arkadaşlar bu göstergeler bana hiçbir şey ifade etmez. Özellikle bu saatlik grafiklerde bunların hiçbir anlamı yoktur. Bakın burada da görüyoruz işte uyumsuzluk şu dipte başlamış, şu alanda başlamış. Uyumsuz düşüş devam ediyor. Hatta bakın şu yatay bantta bu uyumsuzluğun bir düzeltmesini yapmış. Şu an tekrar satışa dönüp bu uyumsuzluğu düzelten bir düşüş de yaşanabilir ve sonrasında tekrar yeni uyumsuzluklar yaparak burada düşüşüne devam da edebilir. Dolayısıyla bu göstergelerin hele böyle saatlik grafiklerde hiçbir önemi yoktur. Ne zaman benim için önemli olur? Şu yukarıda bahsettiğim direnç bölgeleri kırılıyorsa o zaman da buradaki uyumsuzluk bir destekleyici olarak ancak bir önemi vardır. Yoksa asla bu göstergelere bakarak işlem açmayı ben doğru bulmuyorum. Ne zaman önemlidir bu göstergeler benim için? Örneğin bakın burada haftalık grafiklerde bir uyumsuzluk varsa ve bu uyumsuzluğu da fiyat aşağıda bir formasyonla destekliyorsa ki burada bir ters omuz baş omuz formasyonu vardı. İşte o zaman bu uyumsuzluğun burada bir kıymeti vardır. Ancak saatlik grafiklere dönüp bunlara bakmaya başlarsanız belki biraz iddialı olacak ama para kaybetmeyi garanti edersiniz. Bu ne yazık ki merdiven altı forex firmalarının sizin para kaybetmenizi garanti altına alabilmek için teknik analiz eğitimi adı altında verilen birer masaldır, birer saçmalıktır diyebilirim hatta. Burada tek esas olan fiyattır. Fiyatta oluşan arz talep dengeleridir. Biz eğer fiyatları okumayı başaramıyorsak bu göstergeler hiçbir şey ifade etmez. Bunu araba kullanmak gibi düşünün. Biz burada arabayı A noktasından B noktasına ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki bu göstergeler de arabanın gösterge panelidir. Arabayı bir yerden bir yere götürmek için gösterge paneline bakmazsınız, yola bakarsınız. Burada da fiyat bizim yolumuzdur. O nedenle her zaman öncelikle fiyatlara odaklanıyoruz. Fiyatların verdiği sinyalleri göstergeler destekliyor mu diye de buradan yardım alabilirsiniz. Ama emin olun fiyatlara odaklanmayı başardığınız anda göstergelere bakma gereği duymayacaksınız. Çünkü fiyat zaten size her şeyi anlatıyor olacak. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına da bakalım. Ons altında dün bir tepki geldi. Yukarıda bir süredir destek olarak çalıştırdığı bölgeyi direnç olarak çalıştırıp tekrar satışa dönüyor. Bugün için takip edeceğimiz aslında dünkü destek bölgemizde aynı 1806-1800 bölgesini takip ediyor olacağız. Henüz fiyatlarda herhangi bir alım sinyali görmüyoruz. Şu yukarıdaki 1822-1818 desteğimiz kırıldıktan sonra piyasanın satış şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Bugün için iki bölge önemli. Aşağıda 1800 kırılıp düşüşe mi devam ediyoruz yoksa dönüp yukarıda 1822'yi kırıp yükselişe mi geçiyoruz? Şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Burada da dün hatırlarsanız 87.90-87.72 direnç bölgemiz önemli olacak dedik. Bunun üstüne attı. Bakın destek olarak da çalıştırdı. Şu an yukarıda 88.49 direnç bölgesi var. Bunu da şöyle 4 saatlik grafiklere dönerek göstermeye çalışayım. Bakın şu son düşüşün %61.8 düzeltme seviyesini bize gösteriyor. 88.49, 88.50 diyelim. Bu 88.50 üstüne atacak mıyız? Bu önemli olacak. Bugün içinse aşağıda
dünkü kırdığımız direnç bölgesi 87.90-87.72 ilk destek bölgemiz olacak. Buradan hızlıca bir platine bakalım. Şöyle saatlik grafiklere dönmek istiyorum burada. Burada da hatırlarsanız şu çift dibin çalıştığını söyleyebilmemiz için yukarıda 960'ın, hatta onun üstünde 966'nın kırılması gerekiyor demiştik. Bu çift dipten bir tepki aldık fakat bakın bir önceki tepenin altında bir tepe oluştu ve tekrar satışa döndük. Yukarıda 966 geçilmediği sürece burada da yeni bir dip yapma ihtimali var. Ancak bugün için destek olarak 924-921 ilk destek bölgemiz, burası kırılırsa tekrar aşağıda şu çift dibi oluşturduğumuz bölgeye 905-900 bölgesine geri dönecektir. Bu bölge kritik olacak. Burası kırılırsa satışlar gene sertleşmeye başlar platinde. Buradan bir paladyuma geçelim. Paladyumda da şu yatay bandın destek bölgesi direnç olarak çalıştı. Tekrar bir satış alıyoruz. Burada destek olarak 1383-1359 bölgesini takip edeceğiz. Yukarıda da 1448 üstü kalıcı oluyor muyuz? Bu önemli olacak yükseliş için. Burada ne yazık ki 1500'ün altında kaldığımız sürece satışların derinleşme ihtimali gittikçe güçleniyor. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Şöyle 4 saatlik grafiklere döneceğim burada. Hatırlarsanız 12.27 önemli olacak diyorduk. Bu bölgeyi destek olarak çalıştırıyoruz şu an. 12.64-12.27 bölgesi kritik bir bölge. Kırılacak olursa aşağıda 11.75-11.47'lere kadar satışlar derinleşebilir. Ancak burada tabi dolar Türk lirası da gene önemli olacak. Şu an 18.85'te bir destek oluşturmaya başladı. Onslar da önemli bir destek bölgesinde. Dolar Türk lirası açısından da düşündüğümüz zaman yavaş yavaş artık buraların alım bölgesi olduğunu ben düşünüyorum. Bir arkadaşımız sormuş, 14 liradan yüklü miktarda gümüş almış. Bunu satmalı mı, beklemeli mi gibi psikolojide biraz bozulmaya başladığını söylüyor. Çok yüklü miktarda alım yapmış çünkü. Ya ben buraların satmak için artık uygun yerler olduğunu düşünmüyorum. 14 liranın üstü çok güzel bir fırsat vermişti. Fakat artık yavaş yavaş sonuna geldiğini düşünüyorum gramların. Tabi burada bir seçim süreci de var. O nedenle dolar Türk lirası bacağından en azından destekleneceği bir süreç yaşanacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Ancak tabii şunu unutmayalım, gramlar her zaman uzun vadeli yatırımdır. Bir başka arkadaşımız da 24 Mart'a kadar döner mi, yükselir mi gibi sorular soruyor. Ya bunu bilebilmek mümkün değildir. Gram yatırımı öyle 3 ay, 5 ay, 6 aylık vadelerde yapılacak bir yatırım değildir. Hele hele bir ay sonrasını soruyorsanız bunu bilebilmek mümkün değil. Özellikle gramda hem dolar Türk lirasını tahmin edeceksiniz hem onsu tahmin edeceksiniz. Bu kadar çok bilinmezin olduğu bir yerde sağlıklı bir karar vermek mümkün değildir. O yüzden de uzun vadeli yatırımcıysanız altın ve gümüş alın. Aksi takdirde kısa vadede hiçbir şeye aslında yatırım yapmamanızı tavsiye ederim. İyi bir teknik analist değilseniz, iyi bir trader değilseniz. Kısacası gümüşte de 12.27'yi destek olarak takip edeceğiz. Aşağıda da 11.75-11.47'lere kadar satışların derinleşmesi bu süreçte gayet normaldir. Seçim süreciyle birlikte en azından dolar Türk lirasından destek alıp yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum. Buradan gram altına geçelim. Gram altında da bir önceki destek bölgemiz 1107-1100 bölgesinden geçiyordu. Bu bölge kırıldıktan sonra bakın dün direnç olarak çalıştırdık ve tekrar buradan satış alıyoruz. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz 1092-1085 burada önemli olacak. Evet, kısaca emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.